İbnül Arabi Hazretleri, İslam dünyasının önemli veli kullarından biridir ve ilahi hakikatlerin derinliklerine inen bir İslam alimi olarak tanınır. Eserleri ve tespitleriyle Allah'a yakınlaşma yolunda derin bir içsel rehberlik sunmuş, İslam'ın manevi öğretilerini derinlemesine incelemiştir. İbnül Arabi Hazretlerinin eserleri, sadece bir düşünür veya alim değil, aynı zamanda Allah'ın veli kullarından biri olan manevi bir önderin eserleridir. O, Allah'a yakınlığa ulaşma ve onun ilahi gerçekliğini anlama yolunda ilham verici bir figürdür. İbnül Arabi Hazretlerinin eserleri, insanın ruhsal gelişimi ve Allah'a ulaşma çabası için kılavuzluk ederken, onun manevi yolculuğu ve ilahi aşkıyla dolu yaşamı, onu İslam dünyasının önemli veli kullarından biri olarak tanımlar. İbnül Arabi'nin psikoloji ile ilgili bazı düşünceleri ve sözleri, genellikle onun mistik ve tasavvufi bakış açısından kaynaklanır. Onun eserlerinde insanın iç dünyası, zihinsel süreçler ve ruhsal gelişim konularına sık sık değinilir. İşte İbn Arabi'nin psikoloji ile ilgili bazı sözlerinden bazıları. Birinci olarak değindiği konu, içsel dünyamız, dış dünyayı anlamamızı belirler. İbnül Arabi'nin bu düşüncesi, insanın içsel dünyasının, dış dünyayı algılama ve anlama sürecinde kritik bir rol oynadığını vurgular. Ona göre, insanın zihinsel, duygusal ve ruhsal durumu, dış dünyayı nasıl gördüğünü ve yorumladığını etkiler. İçsel dünyamızın kalitesi, dış dünyayla olan etkileşimimizi belirler ve algılarımızı şekillendirir. İnsanın içsel dünyası, düşünceleri, duyguları, inançları ve değerleri gibi birçok unsuru içerir. Bu içsel dünya, bireyin deneyimlerinden, öğretilerinden ve yaşam tarzından şekillenir. İbnül Arabi'ye göre, insanın içsel dünyasındaki zenginlik, dış dünyayı daha derinlemesine anlamasını ve deneyimlemesini sağlar. Örneğin, bir kişi için güven, sevgi ve pozitif bir bakış açısı içsel dünyasında hakimse, dış dünyayı daha olumlu bir şekilde algılayabilir. Ancak, içsel dünyasında korku, endişe ve negatif düşünceler hakimse, dış dünyayı daha karanlık veya tehditkar bir şekilde görebilir. İçsel dünyamızın derinliklerine inmek, insanın kendini daha iyi tanımasına ve ruhsal olarak gelişmesine yardımcı olabilir. İbnül Arabi'ye göre, içsel keşif ve manevi deneyimler, insanın dış dünyayı daha derinlemesine anlamasına ve iç huzura kavuşmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, İbnül Arabi'nin düşüncesi, insanın dış dünyayı anlaması için içsel dünyasına dikkat etmesi gerektiğini vurgular. İkinci olarak değindiği konu, zihin, insanın en güçlü aracıdır. İbnül Arabi'ye göre, insan zihni, en güçlü aracıdır ve insanın düşünce süreçleri, duyguları ve davranışları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Zihin, insanın algılamasını, anlamasını ve etkileşimde bulunmasını sağlar. Bu nedenle, İbnül Arabi'ye göre, zihnin gücünü anlamak, insanın ruhsal gelişimi için son derece önemlidir. İbnül Arabi'nin zihin hakkındaki görüşleri, insanın düşünsel yeteneklerinin ve kavrayışının önemini vurgular. Ona göre, insanın zihni, bilgiyi işleme, anlama ve yorumlama yeteneğine sahiptir. İnsanın zihni, dünyayı anlama biçimini ve yaşamına nasıl anlam kattığını belirler. Zihin aynı zamanda duygusal ve manevi deneyimlerin de merkezidir. İnsanın duygusal tepkileri, düşünceleriyle birlikte zihninde şekillenir ve bu da insanın duygusal dünyasını belirler. İbnül Arabi'ye göre, insanın zihni, duygularını yönetme ve dengeleme yeteneğine sahiptir. İnsanın davranışları da zihinsel süreçlerden etkilenir. İbnül Arabi'ye göre, insanın zihni, davranışlarını yönlendirir ve şekillendirir. İnsanın değerleri, inançları ve kararları, zihnindeki düşüncelerin ve inançların bir sonucudur. İbnül Arabi'nin zihin hakkındaki düşünceleri, insanın içsel dünyasının derinliklerine inmek ve ruhsal olarak gelişmek için zihinsel süreçlerin önemini vurgular. Ona göre, insanın zihni, kendini tanıma ve içsel huzura kavuşma yolunda güçlü bir araçtır ve bu nedenle, insanın zihinsel süreçlerini anlamak, ruhsal gelişim için hayati bir öneme sahiptir. Üçüncü olarak değindiği konu, ruh, bedenin ötesinde bir varlıktır. İbnül Arabi'ye göre, ruh insanın bedenin ötesindeki bir varlığıdır ve insanın gerçek benliğini temsil eder. Ona göre, insanın ruhu, bedenin fiziksel sınırlarının ötesine uzanan bir varlık olarak kabul edilmelidir. Bu bakış açısı, İbnül Arabi'nin mistik ve metafizik anlayışının bir yansımasıdır. İbnül Arabi'nin düşüncelerine göre, insanın ruhu ölümsüzdür ve bedenin ölümünden sonra da varlığını sürdürür. Ruh, bedeni sınırlayan fiziksel kısıtlamalardan bağımsız olarak sonsuz bir varlığa sahiptir. Bu nedenle, İbnül Arabi'ye göre, insanın gerçek benliği ve özü ruhudur. Ruh, İbnül Arabi'ye göre, insanın içsel deneyimlerinin ve ruhsal gelişiminin merkezidir. Ruhun derinliklerine inmek,
insanın gerçek benliğini ve Allah'la olan ilişkisini anlamasına yardımcı olabilir. İbnül Arabi'ye göre, insanın ruhu, onun manevi potansiyelini temsil eder ve ruhsal olarak gelişmek, insanın gerçek benliğini keşfetmesine yardımcı olabilir. İbnül Arabi'nin ruhla ilgili bu anlayışı, insanın manevi boyutunu vurgular ve insanın bedenden ibaret olmadığını savunur. Ona göre, insanın ruhu, bedenin ötesinde bir varlık olarak kabul edilmelidir ve bu ruhsal gerçekliği anlamak, insanın içsel huzurunu ve bütünlüğünü sağlayabilir. İbnül Arabi'nin ruhla ilgili bu derin düşünceleri, insanın ruhsal boyutunu anlamak ve ruhsal olarak gelişmek için önemli bir rehberlik kaynağı olarak kabul edilir. Onun bakış açısı, insanın ruhsal potansiyelini keşfetmesine ve ruhsal olarak büyümesine yardımcı olabilir. Dördüncü olarak değindiği konu ise iç huzur, ruhsal dengeye ulaşmaktan gelir. İbnül Arabi'ye göre, iç huzur ve mutluluk, insanın ruhsal dengeye ulaşmasıyla mümkündür. Ona göre, insanın ruhsal dengeye ulaşması, zihinsel, duygusal ve manevi olarak dengede olmasıyla sağlanır. Bu ruhsal denge, insanın içsel çatışmalardan arınması ve bütünlük içinde olmasıyla mümkündür. İbnül Arabi'nin iç huzur hakkındaki görüşleri, insanın içsel dünyasının barış içinde olması gerektiğini vurgular. Ona göre, iç huzur, insanın zihinsel ve duygusal olarak dengeyi bulmasıyla sağlanır. İç huzur, insanın ruhsal olarak bütünlüğü ve uyumu ifade eder. İç huzurun temeli, İbnül Arabi'ye göre, insanın kendini tanıması ve ruhsal olarak gelişmesidir. İç huzur, insanın içsel dengeyi bulması ve yaşamındaki çeşitli alanlarda dengeyi korumasıyla mümkündür. Bu iç denge, insanın ruhsal potansiyelini gerçekleştirmesine ve hayatında derin bir memnuniyet ve tatmine ulaşmasına yardımcı olabilir. İç huzur aynı zamanda dış etkenlere karşı dirençli olmayı da içerir. İbnül Arabi'ye göre, iç huzur, dış dünyadaki olaylar ve durumlar karşısında sakin ve dengeli bir tutum sergilemeyi gerektirir. İç huzur, insanın ruhsal olarak güçlü ve dayanıklı olmasını sağlar. İç huzurun önemi, İbnül Arabi'ye göre, insanın ruhsal sağlığı ve refahı için kritiktir. Ona göre, iç huzur, insanın mutluluğunu ve yaşamının anlamını bulmasına yardımcı olur. İç huzur, insanın ruhsal olarak bütünlüğüne ve huzuruna kavuşmasıyla mümkündür. Son olarak da nefis, insanın en büyük sınavlarından biridir diye buyurmaktadır. İbnül Arabi'ye göre, nefis insanın içsel dünyasını temsil eder ve insanın en büyük sınavlarından biridir. Nefis, insanın arzuları, tutkuları, ego ve kendini tanıma süreciyle ilgili olan bir kavramdır. İnsanın nefsini tanıması, kontrol etmesi ve aşması, ruhsal bir gelişim ve olgunlaşma sürecidir. İbnül Arabi'ye göre, insanın nefsini tanıması, onun içsel dünyasını keşfetmesi ve kendini gerçekleştirmesi için önemlidir. Nefis, insanın içindeki potansiyeli temsil eder ve insanın ruhsal olarak olgunlaşması için aşılmaya çalışılması gereken bir engeldir. Nefis, İbnül Arabi'ye göre, insanın arzularının ve tutkularının merkezidir. İnsanın nefsini kontrol etmesi, onun arzularını ve tutkularını dizginlemesi ve Allah'a yakınlaşması anlamına gelir. İbnül Arabi'ye göre, insanın nefsini aşması, onun ruhsal olarak olgunlaşmasını ve Allah'a daha yakın bir ilişki kurmasını sağlar. Nefis, İbnül Arabi'ye göre, insanın içsel mücadelelerinin merkezindedir. İnsanın nefsini kontrol etmesi ve aşması, onun içsel mücadelesinin bir parçasıdır ve ruhsal bir dönüşümü ifade eder. İbnül Arabi'ye göre, insanın nefsini aşması, onun ruhsal olarak olgunlaşmasını ve iç huzura kavuşmasını sağlar. İbnül Arabi'nin düşüncelerine göre, insanın nefsini aşması, onun ruhsal olarak büyümesi ve olgunlaşması için kritik bir adımdır. İnsanın nefsini kontrol etmesi ve aşması, onun ruhsal olarak daha derin bir anlayışa ve iç huzura ulaşmasını sağlar. Bu nedenle, İbnül Arabi'ye göre, insanın nefsini aşması, onun en büyük ruhsal sınavlarından biridir ve ruhsal olarak olgunlaşmasını sağlar. Sonuç olarak, İbn Arabi'nin derin düşünceleri, insanın iç huzurunu ve ruhsal dengeyi bulmanın en temel yolunun İslam'a dönüş olduğunu belirtir. İslam, insanın ruhsal ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir yaşam tarzı ve rehberlik sunar. İbn Arabi'ye göre, İslam'ın öğretileri ve uygulamaları, insanın iç dünyasında derin bir huzur ve bütünlük sağlar. İslam'ın manevi değerleri ve ibadetleri, insanın nefsiyle mücadele etmesine, içsel zorlukları aşmasına ve Allah'a yakınlaşmasına yardımcı olur. Bu nedenle, İbn Arabi'nin düşünceleri, gerçek huzurun ve içsel tatminin, insanın İslam'a dönüşüyle elde edilebileceğini vurgular. İslam'ın öğretileri ve ruhsal uygulamaları, insanın ruhsal olarak olgunlaşmasını,
içsel huzurunu bulmasını ve Allah'la olan yakınlığını artırmasını sağlar. Dolayısıyla İbn Arabi'nin bakış açısı, insanın içsel arayışlarını tatmin etmek ve gerçek bir huzur bulmak için İslam'a yönelmesinin önemini vurgular. İslam, insanın ruhsal ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir rehberlik sunar ve iç huzura kavuşmanın yolu olarak belirir. Bu sebeple Rabbimizden iç huzuru bulmak ve ruhsal olarak olgunlaşmak için bize yardımcı olmasını dileriz. Dualarımızda Allah'ın bize rehberlik etmesini, iç huzurumuzu artırmasını ve İslam'ın bize sunduğu yolun ışığında yaşamamızı dileriz.